Tony Blair, eski İngiliz Başbakanı. Adı sıklıkla Orta Doğu meselelerinde ön plana çıkan bu isim, bugünlerde de Gazze ile ilgili konuşulur oldu. Trump kendisini iyi bir adam, çok iyi bir adam olarak tanımlıyor. Başbakanlığı sona erdikten sonra arabuluculuk meseleleriyle kendini gösteren Blair, daha önce başaramadığını bu sefer başarabilecek mi? Ekim 2025 itibarıyla Gazze'de savaşın sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşası için yürütülen diplomatik temaslarda Blair'in adı yeniden ortaya atıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda şekillenen birinci aşama anlaşması kapsamında İsrail'in belirli bölgelerden çekilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli mahkumların salıverilmesi öngörülüyor. Bu süreçte Blair'in özellikle Mısır, Katar ve İsrail arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere devreye girebileceği konuşuluyor. Blair'in isminin bu denli gündeme gelmesinin nedeni kendisinin daha önce Orta Doğu dörtlüsünün özel temsilcisi olarak görev yapmış olması. 2007-2015 yılları arasında yürüttüğü bu görev sırasında Blair, Batı Şeria'da ekonomik kalkınma projelerini desteklemiş ve Hamas'la dolaylı temaslarda bulunmuştu. Her ne kadar bu dönemde kalıcı bir barış sağlanamamış olsa da diplomatik çevreler Blair'in bölge aktörleriyle kurduğu ağın hala etkili olabileceğini düşünüyor. Öte yandan Blair'in yeniden sürece dahil olması kimi çevrelerde kuşku uyandırıyor. Özellikle Filistin kamuoyunda onun Batı yanlısı çizgisi ve Irak Savaşı'ndaki rolü nedeniyle güvenilir bir arabulucu olmadığı yönünde eleştiriler var. Buna karşın Amerika ve İngiltere'deki bazı diplomatik kaynaklar mevcut karmaşık dengelerde Blair'in tecrübeli bir koordinatör olarak sürece katkı sağlayabileceği görüşünde. Tony Blair 1997'den 2007'ye kadar Birleşik Krallık Başbakanı olarak görev yaptı. Yeni İşçi Partisi anlayışıyla geleneksel sol politikaları piyasa ekonomisiyle harmanlayarak ülkesine modern bir siyasi yön verdi. İç politikada ekonomik istikrarı sağlarken uluslararası alanda aktif bir figür haline geldi. Blair özellikle Kosova, Sierra Leone ve Irak müdahaleleriyle hatırlanıyor. 2003'teki Irak Savaşı'na verdiği destek siyasi kariyerinin en tartışmalı dönüm noktası oldu. Bu karar onun ilerleyen yıllarda Batı yanlısı ve müdahaleci bir lider olarak algılanmasına yol açtı. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Blair diplomasi ve arabuluculuk alanına yöneldi. 2007'de Orta Doğu dörtlüsünün özel temsilcisi olarak atandı ve İsrail-Filistin hattında ekonomik kalkınma projeleriyle güven inşa etmeyi hedefledi. Bu süreç onun aktif siyasetten küresel diplomasiye geçişini sağladı. Bugün Blair, Tony Blair Institute for Global Change adlı düşünce kuruluşuyla özellikle yönetişim, dijital dönüşüm ve çatışma çözümü konularında hükümetlere danışmanlık veriyor. Onun diplomatik çizgisi pragmatik, batı merkezli ama müzakereye açık bir anlayış olarak görülüyor. Tony Blair'in barış mimarı imajı köklerini 1990'ların sonunda Kuzey İrlanda'da atılan tarihi bir anlaşmadan alıyor. Onun liderliğinde imzalanan 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması 30 yılı aşkın süredir süren mezhep temelli çatışmalara son verdi ve Blair'i dünya sahnesinde güvenilir bir arabulucu figürü haline getirdi. Kuzey İrlanda'daki çatışma Protestan birlikçilerle Katolik Cumhuriyetçiler arasında bölgenin Birleşik Krallığa bağlı kalıp kalmaması ekseninde dönüyordu. On binlerce kişinin hayatına mal olan bu şiddet döngüsü The Troubles, sıkıntılı yıllar olarak anıldı. Blair göreve geldikten kısa süre sonra barış sürecine kişisel bir öncelik atfetti. Süreci yalnızca diplomatik bir dosya değil, ahlaki bir sorumluluk olarak gördü. O, şeffaf müzakere, karşılıklı tanıma ve halk onayı ilkeleri üzerine inşa edilen bir çözüm modeli geliştirdi. Tüm tarafların, özellikle de silahlı örgüt İRA ve onun siyasi kanadının da sürece dahil edilmesi gerektiğini savundu. 1998'de varılan mutabakat, yalnızca hükümetler arası bir anlaşma değil, halkın da söz sahibi olduğu demokratik bir süreçti. Hem Kuzey İrlanda'da hem de İrlanda Cumhuriyeti'nde yapılan referandumlarda anlaşma büyük destek gördü. Sonuçta 1990'ların sonunda silahların susması, güç paylaşımına dayalı bir yönetim modelinin kurulması ve toplumsal temsilin kurumsallaşması mümkün oldu. Bu başarı Blair'e uluslararası arenada çözüm üretme kapasitesi olan lider kimliği kazandırdı. Kendisinin ifadesiyle tarihin eli omzundaydı ve bu deneyim onun sonraki diplomatik misyonlarının da ilham kaynağı oldu. Ancak bu deneyim aynı zamanda onun ilerideki Orta Doğu misyonlarında karşılaştırma ölçütü haline geldi. Kuzey İrlanda'da işe yarayan yöntemler, diyalog, kapsayıcılık ve halk iradesi, Orta Doğu'daki asimetrik güç dengelerinde hiçbir zaman tam olarak uygulanamadı. Tony Blair'in Kuzey İrlanda'daki başarısının ardından gözler, onun Orta Doğu'da benzer bir etki yaratıp yaratamayacağına çevrildi. 2007'de Blair, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu dörtlüsünün özel temsilcisi olarak atandı. Görevi İsrail-Filistin çatışmasında barış sürecini ilerletmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemekti. 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'i tanıması ve İsrail'in PLO'yu Filistin halkının meşru temsilcisi olarak kabul etmesiyle başladı. Oslo, Filistin yönetiminin geçici olarak sınırlı yönetim yetkisi almasını ve seçimlerle halkın sürece dahil edilmesini öngörüyordu. Blair, ekonomik kalkınma projeleri ve güven artırıcı önlemler aracılığıyla sürece katkıda bulunmaya çalıştı. Ancak sürecin temel sorunları hala çözülmemişti. İsrail yerleşimleri genişlemeye devam etti. Gazze ve Batı Şeria'da işgal koşulları sürdü. Filistin halkının karar alma mekanizmaları sınırlı kaldı. Blair'in girişimleri asimetrik barış olarak nitelendirilen bir çerçevede ilerledi. İsrail pazarlık gücünü elinde tutarken Filistin tarafı sınırlı hak ve denetimle yetinmek zorunda kaldı. Taraflar arasındaki güç dengesizliği ve uluslararası arabulucuların tek yanlı yaklaşımı Oslo'nun kalıcı bir çözüm üretememesine yol açtı. Ekim 2025 itibariyle Gazze'de savaş sonrası bir barış ve yeniden yapılanma planı gündemde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde yürütülen süreçte İsrail ile Hamas arasındaki birinci aşama anlaşması, rehinelerin serbest bırakılması ve kısa süreli ateşkes gibi adımları içeriyor. Bu plan çerçevesinde Tony Blair'in adı, bölgedeki geçici yönetim ve uluslararası koordinasyon süreçlerinde bir danışman ve denetleyici figür olarak geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Blair'in hazırladığı Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi taslağı sızdırıldı. Plan, Gazze'nin savaş sonrası yönetiminin uluslararası bir kurul tarafından yürütülmesini öngörüyor. İsrail gazetesi Haaretz'in aktardığına göre, Beyaz Saray'ın desteğini de alan plana göre kurul, geçiş dönemi boyunca Gazze üzerinde en yüksek siyasi ve hukuki otoriteye sahip olacak. Kurul için 4 isim öne çıkıyor. 3 milyarder iş insanı ve bir Avrupalı siyasetçi. Planın ayrıntılarına göre Gazze'nin yönetimi için oluşturulacak geçici Teknokrat Filistin Komitesi, Trump'ın başkanlığında kurulacak bir Board of Peace, yani Barış Kurulu tarafından gözetilecek. Blair'in bu kurulda yer alması ve sürecin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Diğer üyeler henüz netleşmemiş olsa da medyada öne çıkan bazı isimler var. Kurul için öne çıkan isimlerden biri haham ve iş insanı olan Aryeh Lightstone. Donald Trump döneminde Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın kıdemli başdanışmanıydı. Şu anda Abraham Accords Peace Institute'nun CEO'su. Lightstone, bu yıl Gazze'de Birleşmiş Milletler'in yerini alan Amerikan-İsrail destekli Gazze İnsani Vakfı'nın kurulmasında başrol oynadı. Ancak Gazze İnsani Vakfı'nın dağıtım merkezlerinde 2000'den fazla kişinin ölmesi ve binlercesinin yaralanması, sınır tanımayan doktorların Gazze İnsani Vakfı'nı kurumsallaşmış aç bırakma ve organize edilmiş katliam olarak nitelemesine yol açtı. Bir diğer isim, yaklaşık 10 milyar dolar serveti olan 71 yaşındaki Naguib Sawiris. Mısır'ın en zengin ailesinden geliyor. Orascom'un kurucusu Onsi Sawiris'in oğlu. Telekom sektöründe kurduğu Mobilil ve altın madenciliğiyle servetini büyüttü. Sawiris'in Blair'le uzun ve yakın bir ilişkisi var. İkilinin Mykonos'tan Saint-Tropez'e, Kahire'den Berlusconi'nin villasına kadar pek çok yerde birlikte görüntülenmişliği var. 63 yaşındaki Yahudi Amerikalı Mark Rowan da kurul için adı geçenler arasında. Wall Street'in en etkili özel sermaye şirketlerinden Apollo Global Management'ın CEO'su. Serveti 10 milyar doları aşıyor. Şirketin yönetimindeki varlıklarsa 840 milyar dolar civarında. En büyük yatırımcıları arasında Abu Dhabi ve Birleşik Arap Emirlikleri fonları bulunuyor. Rowan, İsrail'i seçilmiş halkın sığınağı olarak tanımlıyor. Listedeki en farklı ve bölge insanının en güvendiği isim Hollandalı siyasetçi Sigrid Kaag. Kaag, Birleşmiş Milletler'in 2023-2025 arasında Gazze İnsani Yardım Koordinatörü olarak görev yaptı. Gazze'deki yıkımı ay manzarasına benzetti. İsrail'in yardımı silah haline getirdiğini söyledi. Kocası Filistinli diş hekimi ve diplomat Enis El-Kak, Arafat'ın ilk kabinesinde Sağlık Bakan Yardımcısıydı. Doğru bildiğini çekinmeden söyleyen önemli bir figür. Planın doğası Blair'in rolünü sınırlıyor. Hamas ilk aşama sürecine katılırken sonraki aşamalarda herhangi bir doğrudan rol oynamayacak. Filistin'in diğer siyasi aktörleri de süreçte sınırlı temsile sahip olacak. Bu durum Blair'in arabulucu olarak klasik Kuzey İrlanda modelini uygulama şansını azaltıyor. Blair, Gazze'de yönetimi gözeten ve koordinasyonu sağlayan bir dış aktör konumunda bulunacak. Bu rol onu doğrudan karar alıcı kılmasa da sürecin yönünü belirlemede kritik bir pozisyona taşıyor. Aynı zamanda Blair'i geçmişteki başarısız deneyimlerin gölgesinde
bölgesinde hem güvenilirlik hem de etkinlik açısından tartışmalı bir alana itiyor. Tony Blair'in Gazze sürecindeki rolü uluslararası alanda tartışmalı bir konu. Bir yandan Kuzey İrlanda'daki başarısı ve diplomatik tecrübesi onu deneyimli bir arabulucu olarak öne çıkarıyor. Diğer yandan Irak Savaşı ve Orta Doğu Dörtlüsü dönemindeki asimetrik barış girişimleri Batı yanlısı ve taraflı algılarını meydana getirmiş durumda. Filistin tarafında ise Blair genellikle güvenilir bir aktör olarak görülmüyor. Halk ve bazı siyasi aktörler onun Batı merkezli yaklaşımının Gazze'deki gerçek sorunları çözmekten uzak olduğunu düşünüyor. Özellikle Hamas ve diğer Filistinli grupların sonraki aşamalarda sürece dahil edilmemesi, Blair'in tarafsız arabulucu imajını zayıflatıyor. Nitekim Filistinli politikacı ve yurttaşlık hakları savunucusu Mustafa Barghouti, Tony Blair bıraksın da Filistinliler kendi kendini yönetsin. Bizi yeni bir sömürge yönetimi altına sokmak yerine kendi ülkesinde kalsa daha iyi olur diyor. Hamas ise sızdırılan isim ve kurul haberlerinden sonra şöyle bir açıklama yaptı. Gazze'nin yeniden inşasında Arap ve uluslararası katılımından yararlanmaya hazırız. Halkımızla dayanışma içinde olan ve soykırımı reddeden ve işgalin suçlarını kovuşturan küresel hareketi takdir ediyoruz. Ancak yönetim iç meseledir. Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz. Sonuç olarak uzmanlar Blair'in güçlü yönlerini şöyle özetliyor. Diplomatik deneyim, küresel temas ağı ve kriz yönetimi yeteneği. Ancak eksik kalan Kuzey İrlanda'da olduğu gibi halkın ve tüm tarafların sürece etkin katılımı. Bu nedenle onun rolü kapsayıcı barış sağlamak yerine daha çok yönetimli ve gözetimli bir süreç yürütmek olarak değerlendiriliyor. Kısacası Blair, Gazze'deki barış sürecinde kritik bir figür olsa da geçmiş deneyimlerin gölgesinde hareket ediyor. Başarısı yalnızca diplomatik koordinasyon ve planın uygulanabilirliğiyle ölçülecek. Kuzey İrlanda'daki gibi kalıcı ve halk onayına dayalı bir barış modeli kurup kuramayacağı hala belirsiz.